Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere Alize Adiba ipimle etol şal yapımında kullanabileceğiniz ajurlu bir örnek göstermek istiyorum. Her türlü yazlık, mevsimlik bayan örgüsünde kullanabilirsiniz. Angora iplerle veya orta kalınlıklı iplerle etol şal yapımına çok yakışacağını düşünüyorum. Modelim 3 ilmek ve katlarından oluşuyor. 3, 6, 9, 12 şeklinde 3 ilmeğin katlarını ayarlayıp en son 2 tane ilmek ilave etmeniz lazım. Ben 20 ilmek hazırladım. Örgüme başlıyorum. Şu anda örgümün ilk sırasındayım ve örgümün arka yüzündeyim. Arka yüzde modelimiz sadece ters olarak örülüyor. Bir sırada ön yüzde kurularak yapılan bir model. Şimdi örgümün ön yüzündeyim ve modelimi kuruyorum. Sadece ön yüzde kuruluyor. Arka yüzde herhangi bir işlem yapılmıyor. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bu kenar ilmeği ile yanındaki ilmeğin arasındaki şu boşluktan giriyorum. Buradan bir tane ilmek çıkartıyorum. Burada eksiltmeden önce bir tane ilmek artırmış oluyoruz. Sonraki iki ilmeğimi birlikte düz örerek topluyorum. İlmeğimi şişime alıyorum. Üçüncü ilmeği bu ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Bu üç ilmeği birlikte toplarsanız aynı görünüme sahip olmayacaktır. Biz üçgen şeklinde bitiş kısmını tamamlamak için bu şekilde yapıyoruz. Eksilen ilmeğin yerine bir tane ilmek artırıyorum. Bir sonraki modele geçerken iki ilmeğin arasındaki bu boşluktan bir tane ilmek örüyorum. İki ilmeği birlikte düz örerek topluyorum. Üçüncü ilmeğimi bu ilmeğin üzerinden atlatarak eksiltiyorum. Eksilen ilmeğimin yerine bir tane ilmek artırıyorum. Burada 3 ilmekten tek ilmeğe düştüğümüz için sonrasında bir ilmek artırıyoruz. Başlangıcındaki artıracağımız ilmeği ise 2 ilmeğin ara boşluğundan yeni bir ilmek çıkartarak yapıyoruz. Bir ilmek dolayarak artırdım. İkinci modelimin eksilen ilmeğini başlangıçta artırmak için 2 ilmeğin arasından yeni bir ilmek çıkartarak yapıyorum. İki ilmeği birlikte topluyoruz. Üçüncü ilmeği bu ilmeğin üzerinden atlatarak bırakıyoruz. Bir ilmek doladım. İki ilmeğin arasındaki boşluktan yeni bir ilmek çıkartıyorum. Ve sonrasında bir tane ilmeği dolayarak artırıyorum. Ön yüzde modelimizi kurduk. Arka yüzde bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. Şimdi tekrar örgümün ön yüzünde aynı işlemleri tekrarlıyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İki ilmeğimin arasındaki boşluktan bir tane ilmek çıkartıyorum. Devamındaki iki ilmeği birlikte düz örerek topluyorum. İlmeğimi şişime geri aldım. Üçüncü ilmeği bu ilmeğin üzerinden atlatarak bırakıyorum. Bir ilmek dolayarak artırdım. İki ilmeğin arasındaki şuradaki boşluktan yeni bir ilmek çıkartıyoruz. Sonra iki ilmeği birlikte topluyoruz. Üçüncü ilmeği bu ilmeğin üzerinden atlatarak bırakıyoruz. Tekrar bir ilmek artırdım. Burada başlangıçta artırdığımız ilmek ile sondaki doladığımız ilmek bu model için geçerli.
Bir sonraki model için artırma işlemini tekrar iki ilmeğin arasındaki şu boşluktan girerek bir ilmek çıkartarak yapıyoruz. Modelimize şeklini veren bu bölüm aslında. İki ilmeği birlikte düz örerek topladım. Üçüncü ilmeği üzerinden atlatarak bıraktım. Bir ilmek doladım. Bu şekilde tuttuğunuz zaman arka tarafta tek sıra iki ilmeğin arasındaki ipimiz var. Buradan çıkartıyoruz ilmeğimizi. Anlayabilmeniz için biraz uzatarak anlattım. Çünkü ben ilk başlangıçta bu ilmeğin neden bu şekilde arttığını anlamamıştım. Burada tek olan ipimiz var. Bu ipin bu şekilde göstereyim. Arasına girerek çıkartıyoruz yeni ilmeğimizi. İlmekleri toplama şekliniz benim gibi olmalı. Önce iki ilmeği topluyoruz. Sonra üçüncü ilmeği bu ilmeğin üzerinden atlatarak bırakıyoruz. Bir ilmek artırdım. Kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Arka yüzü hepsini ters örüyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Bir kez daha göstermek istiyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İki ilmeğimin arasındaki boşluktan bir tane ilmek çıkartıyorum. Sonraki iki ilmeğimi birlikte topluyorum. İlmeğimi şişime geriye aldım. Üçüncü ilmeği bu ilmeğin üzerinden atlatıp bırakıyorum. Sonrasında bir tane dolayarak ilmek artırıyorum. İkinci ilmeğimi artırırken iki ilmeğin arasındaki şu boşluktan girerek yeni bir ilmek çıkartıyorum. Bir ilmek doluyorum. İkinci ilmeğimi şuradaki boşluğa girerek yeni bir ilmek çıkartarak yapıyorum. Sanırım anlaşılmıştır. Bir ilmek doladım. İkinci artırdığım ilmeği iki ilmeğin ara boşluğundan girerek yapıyorum. Bu parçayı 3,5 numara şiş kullanarak hazırladım. Burası da örgümüzün arka yüzü. Herkese kolay gelsin.